Selamun aleyküm. Aleykümselam. La ilahe illallah Seyyidina Muhammedun Resulullah. Biz senin kullarını ya Rabbi. Kabul eyle kulluğumuzu. Bize kuvvet ver. Kulluğumuzu kabul eylesin Cenab-ı Allah. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Allah'ın selamı ve selametliği üzerimize olsun. Diyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. İsmillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Seyyidina Muhammedun Resulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dedik. Evet. Ama dedik ki ey Rabbimiz bizi sen yarattın. Kulluğuna yarattın. Senin kulluğunu yerine getirmek için bize kuvvet ver. Peki. Kuvvet istersiniz. Söyleyiniz. Bismillahirrahmanirrahim. İstediğiniz kuvveti alın. Ne güzel. Ne güzel. Bismillahirrahmanirrahim dediği vakitinde dünyayı tepse, dünyayı mihrakından yani döndüğü dairenin dışına atar. Besmele-i Şerife'nin azametine bak. Uyanın, uyanalım. Ey insanlar! İnsan, Cenab-ı Allah bu kadar mahlukat yarattı. Efzal olan ve yeryüzüne halife tayin olunan insandır. O da Bismillahirrahmanirrahim dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Besmelesiz hiçbir peygamber yoktur. Bizim meclisime göre hafif bir sohbettir. Hasbihal derlerdi eskiden. Hasbihal. Ahvalim tahlili için bir konuşma yapılırdı. Efendim, hasbihalde faydalı olanlar da söylenir, zararlı olan şeyler de onlar da tafsilatı yapılırdı. Hepsinin unvanı başlangıcı Bismillahirrahmanirrahim. Gözünü açtın. Bismillahirrahmanirrahim'le kalk. Hayatına Bismillahirrahmanirrahim mührünü vur. Sana kuvvet gelsin. Zafiyet gider. Zayıflık kalmaz. Bu sözlerimiz hasbihaldir. Mehmet Efendi. Lakin uyandırmak içindir.
Biz ilim biliyor diyerekten iddiamız yok. Lakin bildiğimizi söylemek ve nasihat etmek bu vazifemizdir. Eddinun nasiha. Buyurmadı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Din nasihattır. Nasihat nedir? Sana yarayanı da öğreten, zarar vereni de öğreten ilimdir, nasihat. Nasihat ettiği vakitte sana faydalı olan şeyi öğretmek isterim. Zarar veren şeyi de öğretmek isterim. Her binanın temeli vardır. Temeli sağlam olursa dayanır. Temeli sağlam olmayan bina göçer, çöker, içindekilerini telef eder. Merhaba. Ey hazirun dinleyenler, dinleyelim. Dünyada olmayan yok, duyulan az derlerdi eskiden. Neler neler oluyor efendim, lakin duyulan ve görülen çok az. Olmayan yok, işitilen az. Bu bir ne yapalım? İki mümin derdi Evliyalar Sultanı. İki mümin buluştuğu vakitinde bir dava sığacak kadar birbirleriyle bir sohbet yapsınlar. En azından iki davarı sığacak kadar. Belki 3 dakika, belki 5 dakika, belki 1 dakika. Esselamu aleyküm ey mümin biraderim, mümin kardeşim, nasılsın? Ey mümin kardeşim, bizi yaratan Mevlamıza şükürler olsun. Çok güzel, çok tatlı yollarda bizi yürütüyor Mevlamız. Nasıl yapıyorsun bunu? Bunu saadet kapısının anahtarı var ya elinde. Saadet kapısı, selamet kapısı, şeref kapısı, afiyet kapısı. O kapıyı açarım da girerim içine. Oh, rahatım bütün gün. Çok rahatım. İşim gücüm görür. Sıkıntım yoktur. Rızkım da kafidir, boldur, ziyade biledir.
O kapıyı neyle açacaksın yahu sen? O kapının anahtarı Bismillahirrahmanirrahim'dir. Ne güzel. Aç. Bismillahirrahmanirrahim ile aç. Bak. Neler bulacaksın. Ne hazineler bulacaksın. Ne ferahlık bulacaksın. Ne rahatlık bulacaksın. Acayip. Biz bilmeyiz. Tecrübe. Birkaç gün o kimse tecrübe yapmış. Sonra demiş ki doğru söyledin yahu. Biz Besmele'yi unuttuk. Unutmadık ama bize unutturdular. Bize saçma sapan şeylerle başlangıç yaptırıyorlar. Her gün söyleriz. Efendim, her gün daha beter berbat oluyoruz. Besmele'yi çekiyor mu? Yok, ne besmelesi? Öyleyse Besmele Cenab-ı Vacib-ül Vücud Hazretlerinin üç mübarek ismi şerifidir. Saadet kapısını açan Bismillahirrahmanirrahim'dir. Afiyet kapısını açan Bismillahirrahmanirrahim'dir. Şeref kapısını açan Bismillahirrahmanirrahim'dir. Tevfik kapısı, yani her işleri oluşturan tevfik, ilahi yardım sana Bismillahirrahmanirrahim'den gelir. Sen onu unuttuktan sonra bütün dünya sana yardım eder mi? Edemez. Besmele-i Şerife'yi işte böyle ağır ağır öğretsek, iki mümin bir araya geldiğinde iki damarı sağacak kadar bir hasbihali olsun. Esselamu aleyküm. Merhaba yahu, nasılsın? Bismillahirrahmanirrahim. Bereketiyle iyiyim. İşleriniz nasıl? Bismillahirrahmanirrahim bereketiyle işlerimiz yürüyor. Rızkın nasıl? Bismillahirrahmanirrahim bereketiyle bolluk içerisindeyim. Saat afiyetin nasıl? Bismillahirrahmanirrahim bereketiyle sıhhatim, afiyetim yerindedir. Ne hap alırım, ne doktora giderim, ne hastanede yatırım. Böyle mi ya? Biz hastanelerden çıkmayız. Doktorlardan ayrılamıyoruz. İlaçlardan kurtulamıyoruz. Gene de çöküyoruz, gene de çökeceksin. Çünkü senin hayat yapın şeytanidir. Şeytanın tarifi üzerinedir. Senin hayat nizamı. Seninki bizim ilahidir. Bizim hayat nizamımız ilahidir. Onun için bizi hizmetinde, ibadetinde bulunduğumuz Rabbimiz bir yere sıkmaz. Neye sıkacak?
şükründeyim, tazimindeyim, emrini tutmaya uğraşıyorum. Beni neye sıkacak? Beni neye hasta edecek? Bismillahirrahmanirrahim varken ben nasıl sıkıntıya düşebilirim? Yerlerin göklerin hazineleri elinde olan Cenab-ı Rabbul İzzet Allah-u Zülcelal'in ismi celilini anıp da ben sıkıntıya düşer mi ya? Acayip. Bize öğretmediler. Size ne öğrettiler? Filan kimse böyle söyledi. Ey iki ayaklılar! Ey bir kuyruğu eksik olanlar! Filan kimse Napolyon böyle söyledi. Efendim, bu Napolyon da kimdir? Delinin birisi. Başka, efendim, Hitler denen bir başka deli çıktı. O da bizi de daha deli etti. Başka, ona çağırdı. Ellerimizle onu böyle kaldırdık. Kâr etmedi. Bizi ölüme sürdü. Dünyamızı kararttı. İçinden çıkılmaz belalara düşürdü. Çoluk çocuklarımız kahroldu gitti. Başka şeytanın denilen bir şeytanların şeytanı vardı. O da milleti kırdı. Milyonlarca insanları telef etti. Başka Mussolini denilen başka zırtapoz, o da kendine göre, kendi eşeğine göre bir şeyler uydurdu. Sonra millete yedirdi. Din faktörünü kaldıracaksınız dedi. Hayatınızda din faktörü olmayacak. Bu umumi talimat şimdi dünya üzerinde her şeyde. 21. asırda insanlar için din faktörü olamaz. Bu eski kafaların işidir. Ya öyle mi? Yeni kafalar kim? Biz. Ne halt ettiniz? Milyonlarca insanları telef ettiniz. Ve bugün hala her tarafta acayip ölüm aletleri yapıyorsunuz ki insanlığı tüketmek için. Şerefiniz bu mu sizin şerefsizler? Köylüyü köyünde bırakmıyor. Şehirliği içinde bırakmıyor. Toplayıyor cebri. Efendim, böyle talimat yapacaksınız. Böyle askerlik şöyle verler. Ondan sonra efendim memleketin asıl kaynaklarını çalıştıracak insanları sen iptal ettikten sonra neyi kalır? İskeleti kalır. Milletlerin iskeleti kalmış şimdi. Köylü köyünde sabit olacak. Şehirli şehirde sabit olacak. Kadın evinde sabit olacak. Erkek işinde sabit olacak. Bu şimdiki efendim pezevenk nizamı bunlar. Ağır tabir. Onlara ağır gelmez canın söyle. Hiç aldırmazlar bile. Çünkü sıfatları o. Öyle olunca ne halt edersen elin değiyor. Efendim sonrası ne? Sonrası var mı? Meselesi iş çok.
Haber gelmiş. Nereden haber geldi yahu? Bir adam beline bomba bağlamış. Onu da sarhoş etmişler. Demişler ki, ey kahramanımız, sen filan yere gideceksin. Efendim, bu kemeri de takacaksın. Sonra kapının önüne gittiğinde elindeki bataryaya basacaksın. Bir yeni dünyaya çıkacaksın. Dünyayı alt üst edeceksin. Dün gece haber vermişler. Efendim ortalık kaynadı. Bir adam delirmiş. Efendim beline bomba bağlamış. Kendi kendini patlatmış. Bütün memleketi ayağa kalktı. Aman ne oldu? Ne olacak? Şeytana madem hizmet edeceksen, besmele çekmeksen, Allah'ı, peygamberi tanımazsın sen, senin hayatın hayat mı olur? Bütün millet böyle titreyiyor şimdi. Titreyin dedim. Gazel yaprağı gibi döküleceksiniz. Madem Allah demezsiniz, madem besmele çekmezsiniz, çekeceğiniz var bu dünyada. Bu dünyada o beline bomba bilmem ne bağlayıp da kendini telef eden adamın işi bitmiş değildir. Gel bakalım buraya. Cismi tükendi. Ruhaniyeti alınır. Şimdi gel bakalım. Çok iş yaptın sen. Dünyada kendini feda ettin. Şeytan için Allah'ın sana verdiği mükemmel vücudu patlattın. Gel buraya bakalım. Sen bu işi yaptın. Becerdin. Nasıl tadı? Hiç sorma tadını, parça parça oldu diyor. Ha şimdi ta kıyamete kadar senin vücudunu tekrar diriltecek, tekrar bağlatacak. O senin patlayan şey bomba mıdır, tomba mıdır? Kıyamete kadar her günde tekrar kendini patlat bakalım. Patlat bakalım. Zebaniler kırbaçlarla duracak. Patlat bakalım. Patlat bakalım. Öyle bitip bir defa da yok. Sen inanmadın diyerekten işler değişmez. Bunları söylemiyorlar. Bir kişi deli olup da kendini verir. En büyük günah intihar derler. En büyük günahtır. Tatlı canına kıymak. Kıyarsa Allah için canımız feda, peygamberimiz feda. Lakin saçma sapan şey için kendi kendisi telef etmek ekberül kebairdir. Ve hocalar, hacılar, alim geçirenler, ilahiyatta bilmem ne okuyanlar, söyleseniz millete intiharın cezası nedir? İlahi umur kıyamete kadar kendini nasıl telef ettiyse öyledir. Fakirler öğretilmemiş ki ey atamdan başka öğrettikleri yok. Ey Allah'ım dedirtmiyorlar. Sırası gelecek. Onlar da o vartanın içine düşecekler. Kendi kendilerine olmasa başkaları onların kalbine kurşun sıkacak. Beynine kurşun sıkacak. Kendinizi toplayın. Toplayın. Gelin. Öğrenin. Arabı da öğrensin. Yazıklar olsun, sokaklarda koştururlar. Vahşi hayvanat gibi. Ne çağırırsın? Bre Allah'ın yok mu senin? Ey Rabbim de sana
Bu belayı üstümüzden kaldır. Kema tekunune yuvalli aleykum. Kema tekunune yuvalli aleykum. Nasıl olursanız sizin üzerinizde hükmedecek valiniz, kralınız neyse hepsi size benzer. Hepsiniz birsiniz. Sana sıra ona geldi, onu kendi yaptı. Lakin sen deme ki ben yapmam. Sen öyle bir buyruklarını kafana tutturur ki onlar da onun yaptığını yapmaya kalkar. Hap yutar nihayet kendini telef eder. En büyük kebairdendir insanın tatlı canına kıyması. Tatlı canımız Allah yolunda fedadır. 250 bin şehit verdik Çanakkale'de. Allah için 80 bin şehit verdi Sarıkamış'ta. Allah için Galicia'da, Kanal'da, Hicaz'da Allah için. Mertebeleri şehitlik mertebesi. Bunların şehitliği koklu şehit derler. Şehit değil bunlar. Adam olun değilse bu bir kamçı yetişmezse hepsinizin kapısının önünde bir şey gelir. Biz karışmayız diyor. Evliyalar var, biz karışamayız. Çünkü bunlar Allah'ı unuttu. Allah demiyorlar. Her bela başlarına inecektir. Bilmiyorum o. Bir büyük meydan yapmışlar. İçerisinde merasim yaparlar. Ağlarlar, dövülürler, söylenirler. Ve sağında solunda arslan heykelleri, kaplan heykelleri var. Bana dediler ki, ey şeyh, bir gün ansızdan kalıplama üzerlerine düşecek, altındakilerin hepsi ezilecek diye bana söylediler. Titredim, tüylerim ayağa kalktı. Ah, bu milleti ne hale getirdiler. Bütün insanları böyle hale getirdiler. Ey Rabbimiz bizi affeyle. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bana yürüt askeriyi bakayım. Rus'tan mı korkardı Osmanlı? Yoksa Osmanlı'dan Rus mu korkardı? Biz Rus'tan titreyiyoruz. Bütün milletler. Biz Osmanlıyız. Osmanlı dediği vakitte 32 azası titrerdi Rus'un. Tarihine baksın. Prut suyundan nasıl çevirdi? Sultan Murat Bağdat'ı nasıl alt üst etti? Onlar da akıllı dursunlar. Yani Allah'ın saltanat vereceği, İslam'ın sancağını eline vereceği kullar bitmez. Dikkat etsin. Urumu acemi, Arabı acemi, hepsi dikkat etsin. Yoksa bir şiddet geliyor şimdi. Allahu Ekber ve lillahi'l-hamd. Ben bu sözleri söylerken korkuyorum. Korkuyorum. Bakarsın bir gece damları uçmuş, altında efendim açıkta kalmış insanlar olur. Fırtına götürür damlarını.
Gar bastırır evlerini. Yolları sokakları kapanır. Birbirlerine girerler. Ey insanlar! Allah'a kullar dönünüz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hz. Muhammed Mustafa'nın yoluna dön, kurtul. Besmele'yi oku, kurtul. Neyse başına geleceği çek. Bizden tebliğ için bize emir bu kadardır. Ondan dolayısıyla kendilerine ait. Allah bizi affeylesin. Esselamu aleyküm Ve aleykümselam. ve rahmetullah ve berekatuhu. Ya Rabbi. Bize doğru yolları gösterecek sultan gönder ya Rabbi. Osmanlı'yı gönder hiç olmazsa. Ki Rus dayıldı, Alman dayıldı onun elinden. Acem dayıldı, Arabı dayıldı. Şimdi korkusuz gezerler. Allah'ın yeryüzünden halife kıldığı şanlı ecdadımız Osmanlı. Biz Osmanlıyız. Olmayan başına gelecek var. Amerikan top getirmişse bizi muhafaza. Eksik kalsın onun müdafası. Bizi Bismillahirrahmanirrahim dese bir veliullah hepsini alt üst eder. Hepsini bağlar. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim ya Rabbi. Arabı, Rum'u bilin, işitin. Her şeyi bilirim diyor. Bizim Müslüman devletlerimiz. Biliyorsan ne koşturun Amerika'nın arkasına, ne koşturun Rus'un arkasına. Sana ne onlardan? Besmeleyle sen onları mağlup etmezsen senin İslam'ın nerededir? Tövbe ya Rabbi, tövbe. Tövbe ya Rabbi. Şimdi zayıf bir kimseyim. Lakin yeryüzünün mutasarrifi olan kutup var. Kutbul mutasarrif derler. İşaret verirse bu başlıkların hepsini sabaha kadar ölüleri çıkacak. Ne kral tanır, ne melik tanır, ne emir tanır. Kutbul mutasarrif olan. Sabaha kadar yatağından kalkmazlar. Korksunlar. Param var. Lamba suyum var. Altınım var. Bir para etmez. Bu da şiddetli bir tembihtir. Mübarek Mevlid-i Şerif ayı Milad-ı Nebi'nin mübarek ayında son cumasındadır bu sözlerimiz, dikkat edin. Benim bir şeyim yok. Beni boru gibi çağırıyorlar. Okuyayım, okurum. Okurum, nasihattır. Çünkü dinin nasihat, din nasihattır. Dinleyen kurtulur, nasihatı kabul eden kurtulur. Neyse uğraşsınlar. Getirsin Amerika'dan top, Alman'dan bomba, Acem'den donanma, getir uydurur. İşini görür, de göreyim. Ne kadar neler milyonlar gitmeye hazırdır şimdi. Akıllarını döndürmezlerse, Besmele-i Şerife'ye inanmazlarsa, namaza, niyaza bakmazlarsa, buğday fecealehum keasfin me'kul, biçilmiş tarlaya döndürecek dünyayı. Rabbul İzzet'in iradesiyle bir melek böyle yapar. İkinci meleğe lüzum yok.
kasırgaya müvekkel olan, fırtınalara müvekkel olan bir mutasarrıf var. Emrederse bütün dünyayı ateş yapar, emrederse bütün dünyayı buzdağına çevirir. Sakın Allah'tan korkun. Ey evvela Müslümanlar, bu kavgayı bırak, sokaklarda camilere gir, ibadetine bak, kurtulasın. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muhavvilel havli vel ahval, havvil halena ila asena ya Rabbi. Onlara bağırmakla ne kurtul? Sen kurtulamazsın. Oku yolları, camilere gir. De Bismillahirrahmanirrahim. Besmele'nin seyfini ver bize ya Rabbi. Mutasarrif olan sultanı gönder ya Rabbi bize. Bizi bunlar rezil rüsva ediyor. İnsan nevini, şeytan kendisi gibi yaptı. Bu umumi nasihattır. Kendime nasihat ettim. Siz ister dinleyin, ister dinlemeyin. Ama ben kendi nefsime bu nasihatı yaptım. Gücenme, darılma. Başına geleni çek. Allah bize affeder. Fatiha. Şeytanlar saltanatının içine düştü. Allah iman ehlini kurtar. İnsanoğlunu kurtar. Yalan diyecek adamın ya çekeceği var. Yazık o adama, fakıra. Kendini patlattı. Her de boyuna, bir tarafta boyuna patlat bakalım diyecek. Gene patlat bakalım. Çok hoşuna geldiydi. Patlat gene kendini. Patlat gene kendini. Kendini öldürmesi kolay mesele değil. Ne suretle kendisini telef ettiyse ila yevmül kıyamete kadar hadi bakalım gene tekrar. Tekrar canı çıkar. Tekrar. Akıllarını başına gelirsin bu gençler. Dikkat etsinler. Allah var. Hesabı kitabı var. Sen kulluğunu yap. Korkma. Birbirinizden dalaşmayı bırakın. İnsan gibi yaşayın. Fatiha.